Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzun 5. ve son bölümü. Bir önceki videoda ön bedenin bisiklet yaka kesimini yapmıştık. Şimdi bu videoda da omuz kesimini yapıp dikişini göstereceğim ve videomuz yeleğimiz bitmiş olacak inşallah. Şimdi yaka kesiminden sonra, kesim bittikten sonra bir model daha örmem gerekiyordu benim yaptığım modele göre. Onu da ördüm. Model arasında 2 sıra düz örgümüz var. O sırayı da ördüm ve şu anda omuz tarafındayım. Kesmeleri biliyorsunuz ilk önce omuz tarafından yakaya doğru yapıyoruz. Daha önce arka kesimde falan göstermiştim ama tekrar göstermek istedim. Şimdi omuz tarafına ördüm. Omuz kısmındayız. Buradan kesmeye başlayacağız. 33 tane ilmeğimiz var. Arka bedende 33'tü. Önde de 33 ilmeğimiz var. Şimdi bu 33 ilmeği ikiye bölüp omuzumuzu keseceğiz. Şimdi ilk önce arkayı yaparken 16 tane kesmiştim. Önde de ilk önce omuz tarafından 16 tane ilmeği keseceğim. Çok sıkı kesmeyelim. 2 ilmeği birlikte alarak kesme işlemimizi yapıyoruz. Çok güzel bir yelek oldu. Alize Süperlana Klasik'te %25 yün içeriği var. İp ince ama çok sıcak tutan bir ip. Kullanmanızı tavsiye ederim. Yeleklerde, süveterlerde çok güzel sıcak tutuyor. Birçok renk seçeneği de mevcut. Bu modelin yapımı kanalımda var. Dilerseniz bu modelden yapmak isterseniz yapımını izleyebilirsiniz. Çünkü buraya yakanın arka parçası, ensedeki lastik dikilecek. 16-17 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 16 tanesini kesmiş olduk ilk etapta. Şimdi bu ilmeklerimizi modeli devam ettireceğiz tabii ki. Burada düz örgü örmeyeceğiz. Siz de başka bir model örüyorsunuzdur. O modelinizi uygulamaya devam ederek kesme işlemlerinizi yapacaksınız. Düz örüyorsanız sorun yok, zaten düz örgünüzü örerek yapacaksınız. Şimdi 33 ilmek ön pat hariç olacak omuz için. 16'sını kestik, 17 tanesini şimdi örüp devam ediyoruz. 2 seferde kesiyoruz omuzu. Şimdi bu patımı da öreceğim. Evet, arkasını çevirdik. Devam ediyorum örmeye. Kesmeden göstermek istiyorum. Belki yeni başlayan arkadaşlarımız vardır. Evet, 16 ilmeği kestik. 17 ilmeği bir kere gidip gelip örüyoruz. Ondan sonra şimdi keseceğiz. Evet.
ördük ilmeklerimizi. Şimdi yine bu 17 ilmeği, şu pat hariç şu 17 ilmeği keseceğiz. Omuzu tek seferde değil, böyle 2 seferde kesiyoruz ki yüksekliğini yakaya doğru veriyoruz. Çünkü omuzlarımız düz durmuyor. Omuz yapımıza uygun bir şekilde kesmiş oluyoruz. Evet, şimdi ben bu ilmeklerimi keseyim. Bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi 16 tanesini kestim. Sonuncusu şu patın ilk ilmeğiyle birlikte kesiyoruz. Patımızda 9 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, bir de şişteki 9. Şimdi bu patı bir sefer başa kadar böyle örüyorum. Çünkü bu dikişe gireceği için arka enseden gelen parçayı buraya dikeceğimiz için dikiş payı yapabilmek için bir kere gidip geliyorum bu pat kısmını. Ondan sonra bunu da keseceğim. Yani bu kısım 3 kademeye çıkmış oldu böylece. Evet, 9 ilmeği bir kere gittim geldim ve onu da şimdi keseceğim. Haroşa örgü olduğu için ters örgü olarak keseceğim bunları da. Dikişe hazır hale getirmiş olacağım. Şöyle ters örgü örüyormuş gibi kesiyorum. Haroşanın bütünlüğü bozulmasın diye. Şimdi dikişimizi yapacağız ve yeleğimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bölüm bölüm paylaştım ki çok uzun bir video olup tek parçada sıkılmayın diye. O yüzden part part yükledim. O şekilde yayınladım. Evet, son ilmeğimizi de kestik. Artık şişlerimizle işimiz kalmadı. Şimdi ilmeklerimizi birlikte dikeceğiz ve yeleğimizi bitireceğiz. Şimdi bu ipimi fazla uzun kesmeyeceğim çünkü ayrı bir ip yapıp kesiyorum zaten ben, dikiyorum. O yüzden ekstradan uzun iplik bırakmaya gerek yok. Şimdi bunu hemen iğneye takıp ipliği gizleyeceğim. Temiz bir görüntü olsun diye. Şöyle 3 taraftaki ilmeklerin arasından yürüteceğim bunu. Dikilince zaten içinde kalacak. Başta da düğümlemiştik. Sökülmez. Evet, bu kadar yeterli. Fazlalık ipimizi de keselim. Evet, şimdi ben diğer ön parçayı diktim. Gizli dikiş yapıyorum. Böyle çok güzel tertemiz bir dikişi oluyor gördüğünüz gibi. Şu da yan tarafımız. Bakın hiç belli bile olmuyor. Neredeyse dikişin olup olmadığı. Hazır olsun, size de göstereyim istedim. Ben o yüzden tek tarafını diktim, bitirdim. Böyle büyük bir beden yeleğimiz olacak. Düğmelerini henüz almadım. 9 tane, 1 2 3 4 5 6 7 tane iliğimiz var.
rengine uygun düğmeleri daha sonra alıp dikeceğim. Şu ense kısmındaki ön parçayı örerken böyle haroşadan patın ilmekleri kadar böyle bir şerit ördüm fazladan. Onu da arka enseye dikiyorum. Ben başladım dikmeye. Nasıl yaptığımı şimdi size göstereceğim. Şimdi bir de diğer önümüzü ve omuzumuzu diktik mi yeleğimiz tamamlanmış olacak. Sol ön parçayı dikişi ön yüzden yapıyoruz. O yüzden şimdi şöyle ön parçayı koyuyorum. Arka parçayı da koyuyorum. Bakın diktiğim kol evi yuvarlaklığı çok güzel oldu. Koltuk altı kısmı. Bu şekilde gayet güzel bir oyuntuya sahip oldu. Oldukça açık. Çok da dar değil, çok da açık değil. Tam kıvamında oldu diyebilirim kol altı oyuntusu. Şimdi arka parçamızı alıyoruz. Koyduk böyle. Bu da ön parçamız. Kol altı kısımları ikisinin. Şöyle göstereyim. Koltuk altı, yanlar. Etek ucundan dikmeye başlayacağız. Şimdi iğneme ip geçireyim yeni. Şöyle yan uzunluğunuz kadar, ondan biraz fazlası ip alsanız yeterli gelecektir. İpimizi iğnemize takalım. Bu gizli dikiş çok güzel oluyor. Pek fazla belli olmuyor. Evet, düğümümüzü de atıyoruz. Arka beden kısmına şu ilk baştaki şöyle iç taraftan düğümü oturtturacak bir yer. En baştaki ilmeğin içine batarak şöyle ipimi bir yerleştiriyorum. Tam uçta bakın. Ön parçayı aldım. Onun da en köşedeki ilk ilmeğiniz hangisi ise ona batıyoruz. Ve ikisini şöyle ipi sabitleyip uçlarını birleştirmiş oluyoruz. Şimdi ip ön parçada, arka parçadan devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Bakın şu yanda şöyle V şeklinde görünen ilmeklerimiz var ya. O ilmeklerin arasına batıp diğer ilmekten, yani şu iki ilmek boşluğundan çalışıyoruz. Şu şekilde. Şunlar bakın, o kenardaki V şeklindeki ilmekler şunlar. Şu iki kanat, o V şeklindeki ilmek. Tam o ilmeklerden batıyoruz, arasından diğer ilmeğin boşluğundan çıkıyoruz. Dikişimiz bu ilmekler arasından olacak. İlk başlıyorum şimdi. Şu bir sonrakinden çıktım. Arka parçadan başladım. Şimdi ön parçadan ipin çıktığı nokta ve bir sonraki ilmek arasından sıkmanıza gerek yok, gevşek bırakın, sonradan sıkıştırabileceğiz. İpi çıkarttığım nokta, aynı boşluktan batıyorum, bir sonrakinden çıkıyorum, ipimi çekiyorum, geliyorum ön parçaya, ipin çıktığı noktaya batıyorum, tekrar bir sonraki ilmeğin boşluğundan çıkıyorum. Bakın arası boş, henüz sıkılaştırmadım, daha rahat anlayabilin diye elimde tutarak yapıyorum. İlmeğin arka parçanın, bakın ilmeği buradan çıkmışım, bu boşluktan batıyorum, bir sonraki ilmeğin boşluğundan çıkıyorum.
Ön parçadayım. Bakın son buradan çıkmışım. Bu ilmekten. Bu boşluktan batıp bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Arka parçadayım. Şöyle tutayım. Bu boşluktan çıkmışım. İpim burada. Aynı boşluğa batıyorum. Bir sonraki ilmeğin boşluğundan çıkıyorum. Bakın sıkılamadım ilmekleri. Boşta duruyor. Buradan çıkmışım. Son çıktığım noktadan batıp bir sonraki ilmeğin boşluğundan çıkıyoruz. Şöyle ikisini yatay bir vaziyette alırsanız önünüze ya da dizinize koyup dikiyorsanız daha rahat yaparsınız. Çıktığım ilmek bir sonraki ilmeğin boşluğundan çıkıyorum. Ön parçayı alıyorum. En son çıktığım nokta bir sonraki noktadan çıkıyorum. Hep şu son çıktığınız ipliğin olduğu noktaya dikkat edin. Ona batıp bir sonrakinden çıkacaksınız. Yani bir nevi iğne ardı makine dikişi yapıyormuş gibi oluyor bu şekilde. Çünkü çıktığımız noktaya geri batıyoruz. Bir sonraki noktadan devam ediyoruz. Yani bu burada diye bir sonrakine batıp diğerinden çıkmıyoruz. Aynı noktaya batıp bir ilerisinden çıkmış oluyoruz. Diyelim ki bir miktar diktiniz. Şimdi ilk baştaki şurayı sıkılayalım, bir tam köşe noktası. Orayı bir tutuyoruz. Şimdi yavaşça çekiyoruz ipimizi. Ve bakın ilmeklerimiz oturdu. İpimiz kayboldu, boşluğumuz. Yani şöyle hafif atılın, boşluğu kontrol edin. Eğer zaten gerginse daha fazla çekmeyin, büzülür. Şimdi bir kısım diktiniz. Tabi modeliniz varsa modelinize de dikkat edin. Mesela şimdi benim haroşalar geldi. Bu haroşalar tam karşılıklı denk gelecek. Şimdi en son arka parçada kalmışım. Şu noktadan çıkmışım. Bakın ip burada belli. Batıp bir sonrakinden çıkıyorum. Buradan çıkmışım. Batıyorum. Bir ileriki noktadan çıktım. Bu şekilde bir miktar dikip ondan sonra ipimizi gene çekip dikişimizi sıkıştıracağız. Bunu böyle arası boşluk kalıyor iplerin. Sökmesi de rahat oluyor hata yaparsanız. Hem diktiğiniz yeri çok rahat görebiliyorsunuz. Modeliniz denk geliyor mu? Gelmiyor mu? Onu görebiliyorsunuz. O yüzden ben bu dikiş şeklini çok seviyorum. Belli de olmuyor pek fazla. Adı üstünde gizli dikiş deniyor zaten. Bu burada bakın tek kanadı almışım. Hemen bunu buradan geri sökeceğim. Böyle hataları da çok rahat görebiliyoruz. Arası açık olduğu için. Daha ipi çekip sıkılaştırmadığımız için. Buradan batıp şu noktadan çıkmam gerekiyordu. Evet. Şimdi haroşalı kısmı diktim mesela. Şuradan tutuyorum bu sefer. Çekip daha önce kapatmıştık burayı. Tırnağımla basıyorum. Şöyle hafifçe ipi çekiyorum. Gelmediği yerde artık bırakıyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Hafif esnekliği var mı? Evet. Gördüğünüz gibi belli olmuyor dikiş pek fazla. Şimdi arka parçadan devam edeceğiz yine dikmeye. Bu şekilde ön ve arka parçayı birbirine dikeceğiz arkadaşlar. Dikim şekli bu. Koltuk altına kadar devam ediyoruz. Ben şimdi koltuk altına kadar dikeyim. Pat kısmını
koltuk altındaki pat kısmının olduğu yere kadar geleyim. Hani yeni başlayıp o kısmı nasıl düzgün dikeceğim, düzgün olmadı, dikemedim diyen arkadaşlarımız olmasın diye orayı da nasıl dikiyoruz onu da göstereyim. Bu şekilde ben dikişimi yapmaya devam edeceğim. Evet, şimdi patlara kadar ben diktim. Şimdi tam şu patlardayız. Bakın söylediğim gibi dikerseniz biri önde biri arkada kalmıyor. Eşit şekilde ilerliyor. Şimdi patların bu son ilmeklerine kadar geldim. Ön parçadayım. Şimdi arkada son çıktığım yer nokta burası. Buraya batıyorum. Şu düz ilmeğin altındaki noktadan çıkıyorum. Aynı şekilde bu tarafta da öyle yapıyorum. Batıyorum. Patın son ilmeğinden önceki boşluktan çıkıyorum. İpimi çektim, sabitledim. Şimdi çıktığım noktaya batıyorum. Şu ilmeği atlatıyorum, hemen yanındaki boşluktan çıktım. Aynı şekilde bunu da öyle yapıyorum. Bakın, çıktığım noktaya batıyorum. Şu düz ilmeğin hemen önündeki boşluktan çıkıyorum. Şu şekilde şu hizayı korumaya çalıştım. Aynı şekilde düz ilmeğin önündeki boşluktan çıkmıştım. Oraya batıyorum. Bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Buradan batmıştım. Bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Çıktığım noktaya battım. Bir sonraki boşluktan çıktım. Böyle bu şekilde burayı da dikmiş oluyoruz. Çıktığımız noktaya batıp bir sonraki boşluktan. Şöyle birazcık sıkıştıralım ilmeklerimizi. Bakın haroşalar sanki arada düz sırası devam ediyormuş gibi. Hiç dikiş yokmuş gibi duruyor. Gördünüz mü? Burada. Yani mümkün olduğu kadar düzgün dikmeye çalışıyorum. Evet, şimdi ikisi de tam şu kenardaki ayrıntı noktalarının olduğu yerdeyiz. Oraya kadar diktik. Şimdi en son ön parçada kaldık. Şimdi arkadakine çıktığım noktaya batıp tam şu iki düz ilmeğin altından şöyle diğer ucundan çıkartıyorum iğnemi. Bu tarafa geçiyorum. En son buradan çıkmıştım. Onu da tam şu ilmeğin, bakın şu düz yürüttüğümüz düz ilmeğin diğer yanından çıkıyorum. Şöyle ikisini birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar şu köşeden batıyorum. Alta doğru içeriye ilmeğimi saklayacağım. Şöyle. Evet. Alt tarafa, arkaya, iç kısmı aldım ipliğimi. Şimdi ipliği sabitleyeceğim. Gördüğünüz gibi kol altının pat dikişi de bu şekilde düzgün dikmeye çalıştık. Arka beden, bu da ön bedenimiz. Şimdi bunları, bakın şu pat hariç dikeceğiz. Şöyle bu pat kısmı açıkta kalacak. Bunu dikmeyeceğiz. Omuz dikişlerimiz şurada olacak. Şöyle. Şuradan itibaren
Arkadaki yer, yükseklik belli zaten. Şuradan şu kısmı dikeceğiz. Bu yakanın 9 ilmeklik patı, bu arka ense kısmında diktiğimiz parçayı bunu buraya monte edeceğiz. Arka ensemizin lastiği de dikilmiş olacak aynı zamanda. Omuzdan yakaya doğru kesmiştik. O şekilde de dikmeye başlıyoruz. Şimdi arka parçanın tam köşe ilk ilmeğine, şu arkadan da şöyle ilmeklerin arasından geçiyorum ki düğümüm orada kalsın. Evet, ilk köşe ilmeğine battık. İpliğimi çıkarttım. Bakın böyle yaptığım zaman düğüm burada kalıyor. Aynı şekilde ön parçanın ilk ilmeğine de batıyorum. Şimdi ipliklerimi sabitledim böyle köşelerden. Geçirdik. Şimdi arka parçadan dikmeye başlayacağız. Şimdi çıktığım noktaya batıyorum. Hemen ilk boşluğa. Burası haroşa ve düz örgü olduğu için biraz daha sık dikiş olacak. Buradaymış ilk dikiş ipliğim. Bir sonraki boşluktan çıkıyoruz hemen. Şu şekilde devam ediyoruz. İlk boşluktan çıkmıştık. Şuradan bir sonraki boşluktan. Burada şimdi yan ilmekler gibi düzgün olmadığı için ilmekler, göz kararı mesafesini gözünüzle ayarlayarak ön ve arka parçadan, bunu buradan batmışım. Şöyle ya da bir sonraki ilmekten de girebilirsiniz. Yani şurada uyguladığınız mesafeyi arkada da uygulamanız gerekiyor ki parçalar eşit olarak ilerlesin. Bakın şimdi iki düz model karşılıklı gelmeli. Şöyle. O yüzden biri geride biri önde olmaması için dikerken onlara da dikkat etmek gerekiyor. Battım. Şimdi şöyle 2 ilmek ileriden çıktım. Aynı şekilde buradan da batıp şöyle, şimdi buraya battım. Şu patın kenarında ilerleyen düz ilmek, onu geçiyorum, hemen yanındaki boşluktan battım. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Şuradaymış ilmeğim, batıyorum. Düz yürüttüğüm ilmeğin hemen yanından çıkıyorum. Eşit bir şekilde ilerlemesini sağlıyorum. Karşılıklı gelsinler diye. Yine buradan batıp şöyle bu şekilde dikkatlice ilerliyoruz. Ben şimdi şu patımızın olduğu kısma kadar, bakın burada şimdi ikinci kestik, gittik geldik, bir çıkıntımız var. Burada da aynı şekilde bu iki çıkıntı tam karşılıklı gelecek. Ona göre dikkat ederek dikelim. Ben şimdi şu patı olduğu kısma kadar dikip geliyorum. Evet, dikişimi yaptım, tamamladım. Tam patın oradayım. Bu pattaki 9 ilmek kalıyor. Şimdi son battım buraya. Tam şu düz ilmeğin kenarına batıp iğnemi sıkıştırıyorum, burayı birleştirdim ve ipliğimi arka tarafta şimdi sıkılayıp burayı keseceğim. Şimdi önü, sağ tarafı diktik, omuzda birleştirdim. Burada arka kısma geçtik. Bir bedenden bir
fazlalık ördüğüm pattan ilmek alarak bu patı şimdi esneterek dikiyorum birazcık. Hani toplu dursun diye, çünkü haraşo örgü olduğu için esniyor. O yüzden çok bol bir uzun bir lastik örüp bunu buraya dikersek marullanır. O yüzden ben her zaman bir tık, bakın şu kadar kısasını örüyorum. Bunu buraya, zaten bunu şurada bakın bir gidip gelmiştik, dikmek için yerimiz var. Onu buraya monte edeceğiz. Dikmeye başladım. Omuzdan geldim buraya kadar. Bu kısmı da şimdi birlikte devam edelim. En son gövde arka bedenden almışım. Lastikte de aynı mantık. Şu kenardaki ilmeklerin önünden dikiyoruz hemen. Bakın buradan çıkmışım. Şimdi oradan batıyorum. Bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Gövdeden alıyorum. 2 ilmek 2 ilmek atlayarak dikebilirsiniz burada. Enseden bir ilmek aldım. Çünkü esneterek dikiyoruz ya lastiği. Arada bir ilmek alabilirsiniz arkadan da. Bu sefer 2 ilmek atlayacağım. Lastik bir ilmek. Yani yedireceksiniz patı, lastiği ense kısmında, bakın. Neredeyse birebir gelmiş vaziyette. O yüzden dikerken aralıklarını bazen fazla 2 ilmek alıp, bazen arka bedenden, bazen 1 ilmek alıp, bazen 2 ilmek alıp, ama lastikten hep 1 ilmek alarak ilerlerseniz lastiği yedirmiş olursunuz. Bakın şimdi denk geldi mesela, hemen hemen. Şimdi birer birer ya da lastikten de 2 ilmek atlayarak arka bedende yaptığınız gibi monte edebilirsiniz bunu buraya. Şimdi bakın şurada bir boşluk var. Oraya batmıyorum, bir önündekine batıyorum. Çok açıklık görünmesin diye. Bakın birleşti zaten. Şimdi yine battığım yere batıp bu boşluğun bir yanındaki boşluğundan çıkıyorum. Bakın şurası tam omuz dikişinin olduğu yer. Şimdi o omuz dikişini, tam omuz dikişi burası. O noktadan çıkıyorum. Bakın tam geldi. Gördünüz mü? Şimdi ipliğim bakayım sabit mi? Evet. Sabit. Şimdi çıktığım noktaya batıyorum. Lastiğin şuradan çıkıyorum. Şu kısımdan dikeceğiz şimdi. Oradan çıktım. Şimdi omuz dikişindeydim. Oraya batıp hemen bu patın olduğu noktaya geçiyorum. Burada da zaten patın başlangıcına geçmiştik. Şimdi çıktığım noktaya batıyorum. Bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Burada da pata geçmiştik. Oraya batıyorum. Bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Bakın birleştirmiş olduk. Omuz, arka ense ve patın olduğu kısım. Yani şu patın dikişi tam omuz hizasına denk gelmiş oldu. Arka ortada değil, omuz dikişinde olmuş oldu. Şimdi aynı mantıkla bu patımızı da birleştiriyoruz. Çıktığım noktaya batıp göz kararı
ayarlıyoruz dikeceğimiz ilmek mesafelerini. Evet, bitişten önceki çıkış noktaları. Şuradan çıkmıştık. Tam şu köşeden çıkacağız şimdi. Battım. Tam şu köşe noktadan çıkıyorum. Evet. Bu kısmın da aynı şekilde yapıyoruz. Buradan çıkmıştım. Tam şu köşe noktadan çıkıyorum. İkisinde de tam köşe noktasından çıkmış olduk. Birleşti iki uç. Şimdi şunun tekrar köşe kısmına batıp şöyle arka içteki dikişe, bakın tam şu son battığımız köşe nokta, tam oraya batıyorum ve içteki ilmeklerin arasından çıkıyorum. Şöyle şu iki kısmı birleştirmiş olduk yani. Evet, eğer şurası gibi açıklık durursa hemen tekrar buradan batarız. Bir kere de bu köşeden alırız. Ve iç tarafa sabitleriz ipliğimizi ve ipimizi keser, dikişimizi bitiririz. Şu da arkanın ipliği, ikisini de kesiyorum ve gördüğünüz gibi şöyle yeleğimizi yayalım. Tabi bu ütülenecek, daha buhar verilecek. Evet arkadaşlar, yeleğimizin bitmiş hali. Tabi daha buhar ütüsü yapacağız. Şu dikişlerimiz düzgün dursun diye buhar vereceğiz. Böyle gördüğünüz gibi dikişlerimiz tamamlandı. Çok güzel bir yelek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. 5 serilik bir video nihayetinde bitti. Sonunda yeleğimizi bitirdik. Dikişlerimizi de yaptık. Koltuk altlarımız, alanımız dar, tabi göstermek zor oluyor. Düğmelerimizi dikip buharı verince, şimdi bu modelden kaynaklı büzmeler oluyor. Model bir ters, haroşa bir düz. O yüzden ütüyü de yapınca gayet düzgün olacak. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz videolarımı beğenip yorumlarınızı da esirgemezseniz, beni desteklerseniz çok memnun olurum. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.